Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok güzel bir etol şal modeli çalışacağız. Yapımı inanılmaz kolay. Diyeceksiniz ki hep kolay diyorsunuz ama gerçekten kolay arkadaşlar. Bir günde bir şal yapabilirsiniz. Arkadaşlar modeli Pinterest'ten aldım. Normal yelek modeliydi. Ama ben şala çevirdim. Bu modelle yelek de yapabilirsiniz, şal da yapabilirsiniz, hırka da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi püsküller her zamanki gibi bana ait. Ben en uygun püskülü şöyle ne olabilir diye düşünüyorum. Hemen şöyle modele uygun bir püskül icat ediyorum diyebiliriz. Yine modelden esinlendiğim bir püskül. Çok da hoş oldu, çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar, kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. Alize'nin Angora Gold simli ipini kullandım. Sizler istediğiniz tür iple yapabilirsiniz. Her tür ipe rahatlıkla uyacak bir model. Kullandığım tığı hemen şöyle göstermek istiyorum. Kullandığım tığ 2 milimlik tığ kullandım. Şimdi size göstereceğim ip şöyle koton bir iple göstermek istiyorum. Neden? Hem koton bir iple nasıl duracağını görebiliriz. Hem de şal ipi çok ince olduğu için daha rahat göstermek amaçlı bu ipi tercih ettim. Sayılar aynı. İstediğiniz tür ipte vereceğim sayılarla rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, şöyle hemen arkalı önünü tekrar göstermek istiyorum. Şöyle, genelde arkasını neden göstermediniz diyorsunuz. Hemen arkasını göstermek istedim. Evet, isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce tabii ki minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Az önce dediğim gibi koton bir ip ve yine 2 milimlik tığ ile başlıyorum. Öncelikle modelimize zincir çekerek başlıyorum. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar zincirimi çekiyorum. Ben şöyle zincirimi çektim. Size göstermem için modeli bu uzunluk yeterli. Şöyle en son zincirden tırnağımla tutuyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığın başını bir kez doladım. Hemen tırnağımla tuttuğum zincire batıyorum ve birinci tekli trabzanımı yapıyorum. 4 ve katları şeklinde tekli trabzan yapacağız. 2 3 4 1 2 3 ve 4. Bu şekilde 4 ve katları şeklinde tekli trabzanlarımızı yapalım. Evet, 4 ve katları şeklinde şöyle tekli trabzanlarımı yaptım. Artan zincirimi de şu şekilde kesiyorum. Evet, şöyle iyice sıkıştırıyorum. Daha sonra o ipimi saklayacağım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Tığın başına 1 2 3 kez doluyorum. Hemen bakın, şu önümdeki değil, onun yanındaki trabzan tepesine battım ve dörtlü bir trabzan yapıyorum. 2 2 ilmek çekerek 1 2 3 4. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki bakın 2 tane ilmeğin arasına batıyorum
ve ilmek topluyorum. Tığın başını doladım. Bakın hemen altta 2 ilmek var. Arasından geçirip ilmek topluyorum. Başını doladım. Son olarak bakın yine 2 ilmek var. Yine ilmek topluyorum. Son olarak yine tığın başını dolayarak önümdeki trabzan tepesine batıp ilmek topluyorum. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim var tığımda. Bunları 3-3 topluyorum. Şöyle 3-3 kapatıyorum. 3-3 kapatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı. Burada 2 zincirim var. 1, 2. Tekrar tığın başını 3 kez doluyorum. 2, 3. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine batırdım ve dörtlü trabzan yaptım az önceki gibi. 2, 2 ilmeklerimi kapattım. Tığın başını dolayarak yine bakın şuradaki 2 ilmeğin arasından ilmek topluyorum. Tığın başını dolamayı unutmuyorum. Bu şekilde 2 ilmeklerin arasından ilmek topluyorum. Son olarak önümdeki trabzan tepesinden de ilmek topladım ve 3-3 kapatıyorum. Kapattım. İkinci modelimde yapmış oldum. Koton iple model daha çok ortaya çıktı gördüğünüz gibi. 2 zincir çektim. Hep sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. 3 kez doluyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine batırıp dörtlü bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilmeğimi doladım tığıma ve bakın hemen önümüzde zaten ilmekler ikişer ikişer şu şekilde. Üçüne de şu şekilde tığın başını dolayarak ilmek topluyorum. Sonuncuyu da hemen önümdeki trabzan tepesinden topladım ve 3-3 kapatıyorum. 2 zincir ve bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet, sonuncuyu da beraber yapalım istedim. 2 zincirimi çektim. 3 kez doluyorum ve 1, 2, 3.'ye battım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. Yine aynı şekilde modelimi yapıyorum. Bakın burada bir tane trabzan tepesi kaldı. Yine 3 kez doladım ve son trabzan tepesine batıyorum ve dörtlü trabzanla bitiriyorum. İlk sıramı bu şekilde bitirmiş oldum. Trabzanla başladık, trabzanla bitirdik. Burada 2 zincirim var. Modelimi çeviriyorum. Hemen önümdeki şöyle ilmeğe battım. Yine tekli trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. 2, 3. Burada trabzanımızı da sayarak 3 tane yapmış olduk. Hemen 2 zincirlik bölümlere 2 tane tekli trabzan. Modelimizin üzerine 2 tane. 1, 2. Zincir bölümlerine 1, 2. Trabzan model bölümüne yine 2 tane tekli trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sonda ve başta 3 tane oluyor. Ama buralarda ikişer tane. İkişer tane model üstüne
ikişer tane zincirlerin üzerine yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Dediğim gibi model 2 sıradan oluşuyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Burada kesmeyelim. Zaten sıra sonuna geldik. Evet. Bakın son zincirin şuradaki trabzanın tepesine geliyorum. Oraya da bir tane tekli trabzan yapmış oluyorum. Ve 2 sıradan oluşmuş oluyor. Dediğim gibi model 2 sıradan oluşuyor. Bu sıranın üzerine yine bakın ilk sıraya geldik şurada. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yine 5 zincirle yükseleceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimi çevireceğim. Ve yine ilk sırada yaptığımız gibi 3 kez doluyorum. Hemen buraya değil, onun yanındakine batıyorum. Ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4. Ve yine aynı şekilde modelimi yapmaya devam ediyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. 2 sırada bir hep aynı işlemleri devam ediyoruz. Üçer üçer kapatıyorum. Araya 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 kez doladım. 1, 2, üçüncüye battım. Dörtlü trabzanımı yaptım. Ve modelimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şuralarda ne yaptıysak bu sırada da aynısını yapıyoruz. Ben sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine burada 1, 2, 3 kez doladım. Son trabzan tepesine battım. Ve dörtlü trabzanımla sıramın sonunu bitiriyorum. 1, 2 zincir, modeli çevirdim. Ve 1 tekli trabzan, 2 ve 3. Daha sonra 2 2 tekli trabzanlarıma devam ediyorum. 2 tane zincir bölümüne, 2 tane modelin tepesine, 2 zincir bölümüne, 2 model tepesine sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıramın sonuna geldim. Son olarak trabzan tepesine de bir tane batırıyorum. Tekli trabzanımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz hep bu şekilde tekrar ediyor. Hemen kenar bölümlerini ve püskül bölümünü de göstermek istiyorum. Şöyle bakın, diğerinin kenarları sık iğne ile geçtim. Şöyle trabzanları bırakmak istemedim. Ama buralar tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben burada bir zincir çektim. Ve şöyle tek tek batıp ilmeğe battım. Sık iğne. Hemen bakın, ister şöyle zincirlere batın, isterseniz de direkt araya batın. Burada 2 3 4 5 tane sık iğne. Burada 4 5 tamamen size kalmış ve ipinizin kalınlığına ve inceliğine batmış. Bakın burada da 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. Burada yine bakın tekli trabzan bölümünde 2 tane sık iğnem var. Burada dönebilmek için yine aynı yere batıp bir tane daha yapıyorum.
Hemen yanındaki trabzan tepesine batırıyorum. Bir tane yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle trabzandan daha hoş durduğunu düşünüyorum ben. Bakın bir şuraya bakalım, bir de buraya bakalım. Yine de tamamen size kalmış. Şimdi burada hemen ben püsküllerimin yuvalarını yapacağım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzan tepesine battım. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4.'ye battım. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.'ye battım. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.'ye battım. Sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncuya batıyorum. Sabitliyorum. Sonuncuya bir kez daha battım. Dönüyoruz tekrar yukarı. Şöyle yine kenarındakine battım. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane trabzan şöyle kenarlarına batıyorum. Ve yine 5 tane zincire. 2, 3, 4, 5. Bakın tekli trabzanın olduğu yere geldim. 2 tane de tekli trabzanın olduğu bölüme yaptım. Bakın bu şekilde çerçevemizi yapmış oldum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bu şekilde. Hemen ipime bir düğüm attım. Şöyle tersinden başlıyorum. Tersini çevirdim. Tekrar ip kesmemek adına şöyle ilk sık iğneden başlıyorum. Ve buradaki zincirlerin içine 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Buradaki sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırma yapıyorum. Hemen zincir bölümüne geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Sık iğne bölümüne geldim. Kaydırma. 1, 2, 3, 4, 5. Sık iğne bölümüne geldim. Kaydırma yapıyorum. Son 2 kaldı. Videoyu kesmeyelim. 2, 3, 4, 5. Hemen sık iğne bölümüne kaydırma yaptım. Son 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Arkadaşlar bazen telaffuzumda değişiklik olabilir. Bazı arkadaşlar uyarı veriyorlar bana. Sık iğne yerine ikili trabzan diyebiliyorum. Zaten videoda görüyorsunuz ne yaptığımı. Video çok uzun olduğu zaman ya da o anki kafamın karışıklığından dolayı tekli trabzana, ikili trabzan, üçlü trabzana, ikili trabzan diyebiliyorum ve affınıza sığınıyorum. Zaten bilerek hiç kimse öyle bir şey yapmaz. İşte siz ikili trabzan dediniz ama üçlü trabzan yaptınız. O an o şekilde çıkmış ağzımdan. Bunu sonradan fark edebilirim ama sadece onu dedim diye de bir videoyu silemem. Sizler de anlıyorsunuzdur beni. Zaten görüyorsunuz ne yaptığımı. O yüzden yine bu videoda da aynısını yaptıysam kusura bakmayın. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışız. Hemen önümdeki şöyle sık iğnelere batıyorum ve bu sıramı bitiriyorum. Bakın
bu şekilde yapmış olduk. Ben şöyle güzel bir hava katsın diye şurayı şu şekilde yaptım. Yine tamamen tabii ki sizin zevkinize kalmış. Şimdi ben şöyle şu ortaya gelebilmek için şöyle kaydırma yapacağım. Tam ortaya gelene kadar. Evet. Bir tane daha gelelim. Hemen şöyle püskülümü göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ben 15 zincirle yaptım. Tamamen zincir sayısı size ait. Son zincirden şu şekilde tırnağımla tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığın başını 3 kez doluyorum. Tırnağımla tuttuğum zincirin içine battım ve dörtlü bir trabzan yaptım. 2 ilmek toplayarak. Burada yine aynı modeli yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 2 böyle başını doladığım 2 ilmek topluyorum şöyle. 2 ilmeklerin arasına batıyorum, pardon. Şöyle. Sonuncuyu da hemen dibine batıyorum. Yine 9 tane ilmeğim var. Yine 3 topluyorum. Evet. Bakın buraya da aynı modeli yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve yine aynı dibine batırıp sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle damla bir görüntüsü oluyor. Ben bunu çok sevdim. Tekrar 15 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bunu hemen diğer halkanın tam ortasına sabitliyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde olacak. Tabii karşıdan buharı gösterdiğinizde daha da hoş olacak. Şimdi birini 15 zincirle yaptım. Birini de 10 zincirle yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. zincirden şöyle tırnağımla tuttum. Pardon. 1, 2, 3, 4 veya 5 zincir çekebilirsiniz. Buradaki kasmaya bağlı. 3 kez doladım. Tırnağımla tuttuğum zincire battım. Ve 2 ilmek kapatarak dörtlü bir trabzan yaptım. Tığın başını 3 kez doluyorum. Pardon, bir kez doluyorum. Ve yine bakın ilmeklerin arasına batarak ilmek topluyorum. Bu kadar basit. Püsküllerimizde. Sonuncuyu da bakın hemen dibinden. Şöyle hemen dibinden battım, ilmek aldım ve 3 kapatıyorum. Şöyle geriye gidiyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen yine dibine batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beni takip eden arkadaşlar bilirler. Genelde püsküllerimi birini kısa birini uzun yapıyorum. Öyle çok hoşuma gidiyor. Sizler yine zevkinize bağlı. İsterseniz hepsini aynı boyda yapabilirsiniz. Püsküllerimi de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Püsküllerimiz de bu şekilde. Hemen diğerini tekrar göstermek istiyorum. Şöyle. Evet. Şal ipiyle yaptığımızda da püsküllerimiz böyle görünüyor. Koton iple de modelimiz ortaya çıktı. Çok güzel oldu. Yani şunu demek istiyorum. Tüm iplerle şahane oluyor. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir.
Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Dediğim gibi, sizlerin de gördüğü gibi gerçekten çok kolay ama çok şık bir model. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.